Konumuz kıskançlık. Kıskançlığın tanımını nasıl yapabilirsin? Nedir sana göre kıskançlık? Seven insan kıskanır cümlesine hiçbir şekilde katılmıyorum. O kadar değişik bir haber ki. Vallahi çok merak ettim. Sonra karısı da bunu öğrenmiş. Kadın adamdan hıncını alamamış. Adam hastanede yattığı sırada adam hala durmuyor. Karısının telefonunu alıyor. Sevgilisine mail atıyor. Bir haberim daha var. Bu sefer de adamın kıskançlığı. Yine psikopatlık seviyesinde bir kıskançlık. Suudi bir adam bu. Karısı da Suudi. Kadın Instagram hesabına vallahi kırıldım şu andan itibaren. Bitirmek istiyorum ya, yeter artık. Şu an ya benim ufkum açıldı benim şu an bu çekimde. Evet, yani kendimle gerçekten. ilgili de şeyler öğrendim. Seninle ilgili de arkadaşlarımızı çıkıp gözden geçireceğim şimdi gidip. Ya iyi ki başta kıskanıyorum. Notlarıma bakıp seninle alakalı şeyleri işaretleyeceğim. Diyeceğim ki bu var, bu var. Hepsine tik atıp ondan sonra da seninle ilişkimi bitireceğim. Merhaba arkadaşlar. Yine dünyanın en ilginç haberleri, en ilginç bilgileriyle sizlerleyiz. Ben Yok TV'den Selvi. Ben Gamze. Hepiniz hoş geldiniz. Konumuz kıskançlık. O kadar değişik bir haber ki. Vallahi çok merak ettim. Bak, gurur da duydum kadınla. Evet. Adama üzüldüm. Bir yandan da sevindim. İnanılmaz bir haber. Çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi bak, adam karısını aldatmış. Buraya Tamam. kadar normal. Aldatmış. Aldatabilir. Ya bu Klasik erkeklerin hareket. rutini bu artık. Evet. Yemek gibi. Sonra karısı da bunu öğrenmiş. Sonra kadın adamdan hıncını alamamış. Adamın penisini kesmiş. Bak, buraya kadar bile her şey normal. Muhteşem bir hareket. Neresi normal? Buraya kadar bile normal. Öyle düşün. Sonra Siz hangi soydansınız da Vay bu sana normal geliyor Allah aşkına? hayır. Devamı o kadar daha ilginç ki. Neyse, penisi kestikten sonra tabii hemen penisin o diğer, yani kestiği parçasıyla birlikte adamı hastaneye götürüyorlar. Evet. Havuçlamış hastaneye. Evet, bayağı onu böyle muhafaza edip hastaneye Kağıt alıyorsun. hastaneye götürüyorlar. Ondan sonra doktorlar hemen penisi dikiyor. Sonra adam hastanede yattığı sırada adam hala durmuyor. Karısının telefonunu alıyor. Sevgilisine mail atıyor. Ama mailini Adam gerçekten bak, arlanmamış, anladın mı? yani böyle bir azim. Maili kadının telefonunda açık unutuyor. Kadın mailden adamın tekrar böyle bir mesaj Ama attığını insan azıcık sevgilisi akıllanır. görüyor. Adam hala hastanede yatarken, yani penisi dikilmiş ve tedavisi olurken kadın gidiyor tekrar kesiyor. Bu sefer bulamasınlar diye camdan aşağı atıyor. O sırada aşağıda olan kediler adamın penisini yiyor. Dolayısıyla adam yarım bir penisle kalıyor. Sonra daha devamı var. Bir dakika bitir artık hikayeyi. Sonra Kadın hıncını alamıyor. hayır. Kadının da memelerini kesiyor. Hayır, sonrası adam için güzel. Kadın intikamını alıyor, bitiyor. Porno şirketi adamın kaybolan özgüvenini yeniden kazanabilmesi için çektiği Hayatta filmlerden böyle şanslı hiçbir maddi gelir istemeden adamı porno filmlerde oynatmayı teklif ediyor. Adamı Oha. hem bundan sonraki hayatında o cinsel özgüvenini yeniden kazanabilmesi ve maddi imkan sağlamak amacıyla, yardım etmek amacıyla bir porno şirketinde adam işe başlıyor. Ya insanlar ne kadar şanslı değil mi? Yani Gördün talih değil mi? kuşunu gördün mü? Ya adam işte penisi varken Yani ne yapacağını karısını aldatıyor düşünüyor. işte. Penissizken daha şanslı. Ama adam için Helal olsun. yani üzücü mü, sevindirici bir şey mi bu bilmiyorum yani. Yarım yamalak. Düşünmeye çalışıyorum pozitif mi negatif mi diye. Adam İşte. için düşünsene yani yok ama onunla ilgili bir iş yapmak durumunda kaldın ve çok gerçekten maddi geliri biliyorsun. Çok yüksek bir iş yani o. Nereden bileyim biliyorsun. Nereden bileyim ben ya. Aa nasıl ya? Saçmalama ya. Hayır yani öyle ama şimdi. İyidir tabii yani. Bu kadar insan yaptığına göre vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Kadın ilk yapışında belki hani normal karşılanabilir de adam da az şerefsiz değilmiş yani. Gidip tekrardan aynı şeyi yapmak ve karısının Sevgilisine telefonuna haber veriyor. Korkma. Diktiler tekrar. Oluyor Mailin aşkım. içeriği neydi acaba? Ben onu merak ediyorum. Hani zaten yatıyorsun orada. Kadına şey haberi veriyor işte. Korkma İyiyiz. yani. Hala şey. aşkım iyiyiz merak etme. Hani mailin içeriğini aradım açıkçası. Hani ne mail Keşke atmış da kadın bunu bulsaydım görmüş ya. diye ama valla onu bulamadım. Kadınla adamın fotoğrafını da aradım, onu da bulamadım. Adamın filmlerini aradım, onu da bulamadım. Gerçekten bulamadım. Bulabilseydim paylaşacaktım. Neyse, bulursanız link bırakın aşağıya.
Ama biz sadece tabii haberin kaynağı yani başrolünü aramaya çalışıyoruz. Başka bir şeyimiz yok tabii. Evet. Yani. Kıskançlık bu kadar ürkütücü bir şey yani. Evet. Peki burcunu keşke araştırsaydın, kadının burcunu ya. Çok merak ettim. Yengeç olabileceğini düşünüyorum çünkü hani bu tarz şeylere meyilli Psikopatlar burçlar değil mi? yengeçmiş ya. Yengeç olabilir kadının. Ama Bir de kıskacı var. Kesiyor, zınk diye istediği zaman alabiliyor yani. Akrep de olabilir. Akrep sokardı. Adam akrep olabilir. hayatımda Kadın duydum yengeç. en IQ'suz espriydi bu arada. Bir haberim daha var. Bu sefer de adamın kıskançlığı. Yine psikopatlık seviyesinde bir kıskançlık. Suudi bir adam bu. Karısı da Suudi. Kadın Instagram hesabına bir atı öperken ki fotoğrafını paylaşıyor. Adam da bunu görüyor. Karısına atı öperken ki fotoğrafını delil olarak mahkemeye sunuyor ve boşanıyorlar. Atı öptüğü için. Tabii neyle kıyasladığıyla ilgili. Kadın boşandıktan sonra bundan hiç pişman olmadığını söylüyor. Ve diyor ki işte hayvanla insan arasındaki farkı ayırt edemeyen bir adamla zaten evli kalamazdım. Ha bir de evlilermiş. Aa, ben ayrıldılar gibi. Boşanmış diyor. Okey, Dava tamam. açmış, mahkemeye gitmiş adam. Onu bir kanıt olarak hani karım beni aldatıyor diye kanıt olarak onu göstermiş yani. Mahkeme evet bunu kabul etmiş ve kadın da fotoğraflardan gurur duyduğunu söylemiş. Sonra? İşte boşanmışlar. Sonra atla kadın ne oldu bilmiyorum. Neyse bu da işte kıskançlığın başka bir boyutu. Kıskançlığın tanımını nasıl yapabilirsin? Nedir sana göre kıskançlık? Seven insan kıskanır cümlesine hiçbir şekilde katılmıyorum. Kıskançlığın da dereceleri var ya. Bazıları hastalık derecesinde. Bu adam mesela gerçekten hasta yani. Öyle bir kıskançlık bende hiç yok. Kadın kabul edilebilir mi buldun? Kadın evet. Kadın hak etmeseymiş yapmazmış yani. Evet, ben de kadınla gurur duydum kadınla yani. ben de gurur duydum. Helal olsun Hepiniz efendim. yapın lan. Helal Kocanız olsun. sizi aldatıyorsa hepiniz kesin kıskançlığı Bir tanesi de kızgın yağ dökmüştü adamın. O biraz acımasızca olmuş yani. O daha Kesmek güzel, daha acılı. Ötekine gene porno şirketinden teklif gelmiş falan, değişik bir şey değil. Kızgın yağ olanı öyle bir şey de olmaz, anladın mı? Görüntü de çok iğrençti. Evet. Yani. Ben haset olan yani bir insanın başka bir insana ya da başka bir duruma, başka bir şeye hasetlik duymasından yani o kıskançlık bana çok zayıf bir hareket gibi geliyor. Çünkü insanlar genelde kendilerinde olmayan şeyi veya isteyip yapamadıkları şeyi kıskanıyorlar ya. Bence insanlar istedikten sonra yapabilirler yani. Onu geçiyorum. Ben de sıfır yani. Hiçbir zaman hiçbir insanın yaptığı bir şeyi kıskanmadım. Bu şey mi ya? Hani arkadaşlık ya da ilişkiler arası bir kıskançlık değil yani. Değil. Ha, tamam. Hayır. Atıyorum senin araban var, benim yok. Ben senin arabanı kıskanıyorum. Hani o göz değdirme, nazar gibi. Arkadaşlıkta ben çok kıskancım. Ama sevgili durumunda kıskanmam. Orada çok rahatım. Mesela benim başka bir arkadaşım olsa kıskanacak mısın? Sıçarım ağzına. Seni el alemden kıskanıyorum, kıskanıyorum, kıskanıyorum. Hayır, arkadaşın olsa kıskanmam da. Ben senin işte yakın bir arkadaşınsam, başka bir yakın arkadaşın daha varsa sıçıyorum ağzına, hiç affet. Senden habersiz görüşüyoruz. Beni aldatıyor musun? Sen yokken eve çağırıyorum arkadaşlarıma. 101'e gidiyoruz. Her şeyi yap bunu yapmam. Yemin ederim keserim bir yerlerini bak. Şimdi sen bunu kıskanmaz mısın mesela? En yakın arkadaşının en yakın arkadaşı sen değilsin. Sen hep yapıyorsun bunu zaten, ben hiç kıskanmıyorum. Senin hep binlerce arkadaşın var. Ay binlerce arkadaşım var da en yakın arkadaşlarım değil yani. En yakından mıyım? Evet. Ya. Evet, senelerdir öyle. Her gün beraberiz baktığın zaman. Çoğu zaman akşam bile beraberiz yani. Ya bu bir mecburi bir arkadaşlık mı yoksa Hayır istediğin ya, için mi böyle çünkü? İstemediğimle niye arkadaş olayım? Hani hep beraberiz falan, kaçarım yok gibi. Mecburum. Öyle söylemedin İtiraf mi? ediyorum, mecburdum. Hayır ama mecburi durumda bu kadar samimi olamaz. Doğru, yani frekansın Ya, tutması tabii canım. falan da önemli orada. Kıskançlık kelimesinin kökenini biliyor musun? Yok. Günümüze en yakın kökeni elinde olanı kısmak. Sahip olduğun şeyi, sana sahip, onu başka bir şeyden kısıtlamak anlamında var. Asıl ilginç olanı kıskançlığın kelime kökeni kuma kelimesinden geliyormuş. Kuma. Evet. Bildiğimiz kuma. Evet. O da bak şöyle diyor. Eski Türkçe'de kuma kelimesi kuni kelimesinden geliyormuş. Cariyelere, işte Okey. ikinci eşlere falan. Şu anda komi deniliyor. İkinci eşlere kuni deniliyormuş. Cariyelere de işte kuni deniliyormuş. Tabii o günümüzde konuşula kuma olarak değişmiş. Sonra Kaşgarlı Mahmut'tan Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazarken evet, ama doğru. Gerçekten Öyle öyle. mi? Evet. Hem kuma hem kıskançlık anlamına gelen kuni kelimesini oraya yazmış. Kuni kelimesi hem kuma
hem kıskançlık anlamına geliyormuş. Aslında şöyle, ya mantığı kur. Mesela kumalar hep kıskanılır ya. Kelime kökeni aslında olayı özetleyen şey yani. Kumadan geliyor olması Evet, ilginç. kumadan geliyormuş kıskançlık kelimesi. Eşinin başka bir, mesela kadının bir erkeği, yani eşinden başka bir kadını kıskanması da aslında onu kuma gibi. Evet, kuma gibi yani. Oha. Şimdi erkeklerin kıskançlığı, cinsel, kadınların kıskançlığı duygusalmış. Bunu bayağı şeylerde, üniversitelerde tez mez falan üzerine araştırmalar yapılmış, deneyler yapılmış falan. Ciddi söylüyorum ya, bayağı kafa yormuş insanlar bunun için. Çünkü o kıskançlığın her cinsiyetteki insanlara duygusal olarak ne hissettirdiğini aslında merak etmişler. Şöyle bir deney yapmışlar mesela, işte Facebook mesajları atmışlar. Tabii bilinçli atılan mesajlar bunlar. Erkeklere işte mesajlar atıyorlar, kadınlara mesajlar atıyorlar. Sonra eşlerin birbirlerinin o Facebook'taki mesajlara bakmalarını istiyorlar. Sonra bir göz takip sistemi kuruyorlar. Mesajları okurken erkekler kadınlara atılan mesajlardaki cinsel içerikli mesajlara daha konsantre oluyor. Kadınlar da duygusal mesajlara daha konsantre oluyor. Göz oralara takılıyor, oraları daha fazla okuyor. Sebebi şuymuş: erkekler cinselliği kendi tekellerinde olsun istiyormuş. Bir kadın sadece cinselliği aynı o erkekle, kendisiyle yaşasın istiyormuş. Kadın da erkekten aldığı o duygusal bağı azalacağını düşünerek, o duygusallığı paylaşmak istemediği için, kendisine verilen o duygusallığın bölünmesini istemediği için. Yine aynı araştırmanın devamında niye böyle olduğunu araştırıyorlar. Aynı araştırmanın devamında da şöyle bir şey çıkıyor. Kadınların erkeklere göre aldatma potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorlar. Buna da nereden varıyorlar? İlk deneyi Facebook'ta yapıyorlar. Sonraki deneyi Snapchat'te yapıyorlar. Çünkü Snapchat Facebook'a göre aldatma oranı daha yüksek bir yermiş Snapchat. Snapchat'e giriyorlar. Yine aynı şekilde mesajları kontrol ediyorlar. Yine göz takip sistemi koyuyorlar. Erkekler başka erkeklerin karılarına yazdıkları mesajlara bakıyor ve karılarının başka erkeklere yazdığı mesajlara bakıyor. İkisine de dengeli bir şekilde bakıyor. Yani %50 ona konsantrese, %50 kadın da ona ne yazmış ona bakıyor. Kadınlar sadece karşı taraf kocalarına ne yazmış ona bakıyor. Yani aldatmayı öğrenmeye çalışıyor kendi hemcinsinden. Oha. Evet. Retroaktif kıskançlık diye bir kıskançlık varmış. Bu bir hastalık gibi. Hatta OKB ile çok benzetiliyor. Retroaktif deyince şey gibi, böyle patlayacak bir şey sanki. Hayır, retrodan etkilenip kıskançlık yapıyor. Öyle Hayır, mi? tabii ki böyle bir şey değil. İnandım lan. Yemin ediyorum inandım. İnanacağını bildiğim için öyle söyledim zaten. Yok onunla alakalı bir şey değil. Şu demekmiş. Eski tip kıskanç. Bravo. Doğru mu söyledim? Vaa! Retro, vintage kıskançlık. Evet. Geri zekalı ne alakası var? Geriye dönük kıskançlıkmış. Bir nevi öyle, evet. Sen işte bir sevgilin varmış, ayrılmışsın. Şimdi yeni bir sevgilin var. O sürekli sana eski sevgilinle ilgili sorular soruyor. Sürekli kurcalıyor ve onu kıskanıyor. Aslında yaşadığın ve geride bıraktığın ve hiçbir şekilde iletişimin ya da şeyin olmadığı bir insanı sürekli kafasına kurarak kıskanmak. Ve bu O ben. kadınlarda... bak. Beni anlatıyor resmen. Oha, ben retro kıskançmışım. Retroaktif. Retroaktifim. Evet. Soran olursa, Retroaktif. sen kimsin, kendini anlat falan diyen olursa. Ben de retropasif. Aa, aktifim ya. Evet öyle. Bir tane haber okudum dün. Bir tane kız çocuktan niye ayrılmış biliyor musun? Arkadaş ortamında oturuyorlarmış. Neyse, iki çift var işte. Birisi ayrı, birisi ayrı bir çift. Diğeri onunla fotoğraf çekip Instagram'da paylaşıyor. Sosyal medyada paylaşıyor işte, neyse. Kız diyor ki sevgilisine, son bir senede sen sadece bizi 3 defa paylaştın. Sen beni sevmiyorsun deyip çocuktan ayrılıyor. Yani karşıdaki ilişkiyi kıskanıp. Çocuk kızı arkadaşından mı kıskanıyor? Hayır. Başka bir çift var ya, arkadaşları. Diyelim ki biz... Ha. Anladın mı? Senin bir sevgilin var, benim bir sevgilim var. Sen oturuyorsun, fotoğraf çekip Instagram'a atıyorsun. Ben bakıyorum size, diyorum ki dönüp Bak bunların bak aşkı bunlar ne güzel. yapıyor. Sen beni sadece 3 defa attın son bir senede deyip çocuktan ayrılıyorum. Haklı. Bu ne hastalığıymış? Bende de var bundan. Ulan sende de yok mübarek. Bundan da var bende. Gerçekten. Ne o? Neymiş? Onun bir ismi yok. Kıskançlık bu, dümdüz psikopatlık yani. Arkadaşına kocası Range Rover almış. Benimki de neden almasın? Bak derim, bak el alemin sevgilileri, kocaları Tabii. neler almış. Sen bana ne aldın? Kartala mı bineceksin? Toros'a mı binsin bu kız? Evet. Neye binecek de, doğru söylüyorsun. Derim yani. Bir tanesi de sevgilisinden şey diye ayrılmış. Yemek yemişler, lahmacun yemişler. Ustaya demiş ki elinize sağlık, çok güzeldi. Çocuk demiş ki
sen ustaya niye öyle bir şey söylüyorsun falan. Ayrılmış çocuk. Bir mekana gittiğin zaman erkek siparişi vermeli, onu beklemelisin Tabii ya da canım. hesabı o O istemeli. nasıl Evet, saçma o da bir şey ya. Gamze de öyle mesela bir sevgilisi olsun anında beni satar. Lan ben değil sen yapıyorsun onu. Saçmalama ya. Benim sevgilim varsa ben bütün arkadaşlarımla hep beraber sevgilimle falan hep öyle takılmayı severim. Gamze bak gider sevgilisiyle buluşur. Ya hayır yok öyle bir şey. Onu yapar, bunu yapar. Bak tamam gene mı? bana Ben açıklattırma sanki burada yokmuşum yani. gibi. Eğer senin beni arama sıklığın azaldıysa bil ki sevgilisi var. Bir de paylaşmaz. Her şey olur biter. Evlenme noktasına gelir. O da şey hani yardıma gel yemek yapılacak falan. Öyledir yani. Yemin ediyorum. Kediye bakar mısın tatile gidiyorum. Aa, evet yani. Balayına çıkacağım. Sen öylesin. Sen öyle Ya pislik yürü bir git insansın. ya. Var ya sevgili bulunca arkadaşını satan. İşte bu. Ya yazıklar olsun ya. Ne yazıklar Şimdi lan? beni konuşturacaksın şimdi Hadi be. burada ya. Vallahi öyle. Benim arkadaşlarım her zaman sevgililerimden daha kıymetlidir benim için. Biz niye En azından göremiyoruz? Aynen. Yemedim ya. Aha, aynen öyledir. Neyse Vallahi ya Gamze. öyle. Vallahi kırıldım şu andan itibaren. Terk Bitirmek ediyor. istiyorum ya. Yeter artık. Şu an ya benim ufkum açıldı benim şu an bu çekimde. Evet, Yani kendimle gerçekten. ilgili de şeyler öğrendim. Seninle ilgili de arkadaşlarımızı çıkıp gözden geçireceğim şimdi Ya gidip. iyi ki başta kıskanıyorum. Notlarıma bakıp seninle alakalı şeyleri işaretleyeceğim. Diyeceğim ki bu var, bu var. Hepsine tik atıp ondan sonra da seninle ilişkimi bitireceğim. Bir Neyse. sonraki bölümde görüşmek Görüşmek üzere.